Biz bugün şüpheci ve eğer tabiri caizse düşüncenin işkencesi altında olduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Ben bir hayalperestim. Gerçek yaşamla bağım o denli az ki. Bunun gibi, şimdiki gibi çok nadide saydığım anları düşlerimde yine yaşamadan edemem. Bütün akşam sizi düşleyeceğim. Bütün hafta, bütün yıl. Yarın kesinlikle buraya geleceğim. Tam buraya, bu noktaya. Tam bu saatte geleceğim ve yaşadıklarımızı anımsayarak mutlu olacağım. Artık burası benim göz bebeğim. Hayat devam ediyor. O günlük hayat var ya, bütün acıları, dertleri, düşünceyi siler geçer. Benim bir akrabam annesini kaybetti. Gitti gömdük. Oradan çıkışta hayvan gibi gitti dürüm yedi. Pul biber istedi ya adam. Sadık. Kime desem derdimi ben bulurlar. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden beter. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yarın gözyaşlı bu yağmurlar. İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. Bir inanç ortalığı kana boyuyorsa o inanca sarılıp kalmayın. İnsanı canından eden bir yasa yanlış bir yasadır. Yaşam, kadınım yaşam, Tanrı'nın en değerli lütfudur bize. Hiçbir ilke ne kadar yüksek, ne kadar parlak olursa olsun kimseye can almak hakkını vermez. İnsanların acı çekmesini, hastalığını görmek beni yordu. Artık insanlara yardım etmek istemiyorum. Bazen bir hastanın yanına gittiğimde onu muayene ederken içimden keşke ölüp gitse de kurtulsak
diye geçirdiğim oluyor. Je n'ai pas l'argent. Ne mi diyorum? Sevmek ve sevilmek istiyorum. Şüphe duymadan, rahatlıkla. Bu kadar. Düzgün bir şekilde nasıl seveceğimi ve sevileceğimi bilmiyorum. Bu da bana acı veriyor. Köylüler ritüeli unutmuş ve orijinal siyah kutuyu kaybetmiş olsalar da taş kullanmayı hala hatırlıyorlardı. Fiziksel acı ve duygusal acı, sıkıntı, başarısızlık ve kayıp eğer doğru zamanda ortaya çıkarsa ve belli bir sınırı aşmıyorsa tam da aradığımız şeydir. Tam da bizi kurtaran şey bu. Ama hayal kurarken bile yani aslında düşüncelerimizi kontrol ettiğimizde genelde olumsuz şeylere yöneliriz. Bu düşünce tarzının bir kısmı acıyı zevkle ulaşmanın yollarından biri olarak gören karmaşık bir hedonizm biçimiyle tutarlı. Olumsuz bir deneyim doğru haliyle daha büyük bir zevkin takip edilmesi için zemin hazırlayabilir. Mesela acı. Gelecekte daha büyük bir ödül için ödediğimiz bedel gibi. Acı bizi endişelerimizden uzaklaştırabilir ve mükemmelliğe ulaşmamıza yardımcı olabilir. Ancak her acı çeken övgüye değer değil. Seçemediğimiz acıları çekmek korkunç. Bu yüzden elimizden geldiğince ondan kaçıyoruz. Fakat kendi seçtiğimiz acı farklı bir hikaye. İyi yaşamak sadece mutluluk ve keyifle yaşamak değil. İyi yaşamanın birçok bileşeni var. Bunlardan biri anlamlı hedeflere sahip olmak. Bazı insanlar hayatlarını diğerlerinden daha anlamlı buluyor mesela. Çok azımız iyi bir yaşam arayışı içinde ilişkilerimizden gönüllü olarak vazgeçeriz. Ama çoğunlukla kısmen dönüştürücü etkileri nedeniyle ve kısmen de bu deneyimleri daha sonra yaşamak isteyebileceğimiz için daha hafif olumsuz deneyimler ararız. Hatta bunları ileride kullanmak üzere hafızamızda saklamak istiyoruz. Seneca, bir zamanlar katlanması zor olanı hatırlamak tatlıdır diyor. Hayatta kalma olasılığı en yüksek olanlar hayatlarının daha büyük bir amacı olanlardı. Yani bir niyeti, bir planı ya da romantik bir ilişkisi, yaşama nedeni yani neyse onlar. Yaşamanın nedenini bilenler neredeyse tüm nasıllarla baş edebilirler. Aldous Huxley 1932 yılında yazdığı Cesur Yeni Dünya adlı romanda bu noktayı çok güzel ifade etmiş. Kitabın sonunda düzenin temsilcisi Mustafa Mond ile sistemi isyan eden John arasında geçen bir konuşmada yer alıyor. Mond zevkin değerinden tutkuyla bahsediyor. Daha sonra insanın zevkini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan nörobilişsel müdahalelerin ne kadar kullanışlı ve basit olduğundan bahsediyor. Ve son olarak işlerimizi kolaylıkla yapmayı tercih ettiğimizin sonucuna varıyor. Ve John ona şöyle yanıtlıyor. Ben keyif aramıyorum. Tanrı'yı istiyorum. Şiir istiyorum. Gerçek tehlike istiyorum. Özgürlük istiyorum. İyilik istiyorum. Günah istiyorum. Aslında dedi Mustafa Mond, siz mutsuz olma hakkını istiyorsunuz. İşte birkaç kelimeyle insan doğasını bundan daha iyi anlatılamaz. 혼자라고 생각하지는 않았으면 좋겠어요. 주변 모두를 다 의심하는 거는 너무 괴로운 일이잖아요. Hakikatin bir kadın olduğunu varsayarsak, nasıl? Tüm filozofların dogmatik olduklarında kadınları iyi anlamadıkları, şimdiye kadar hakikate yaklaşmaya çalıştıkları korkunç ciddiyetlerinin, sakar ısrarcılıklarının, özellikle bir kadını kazanmak için beceriksizce ve yakışıksız yöntemler olduğu kuşkusu temelsiz değil midir? Hakikatin ele geçirilmesine izin vermediği kesin. Ve bugün her türden dogmatik bilgi kederli ve cesareti kırılmış, yılgın bir tavırla duruyor ortada. Eğer hala duruyorsa.